Herkese selam. Bugün Karadeniz yöresine ait olan bir tarifle geldim karşınıza. Diken ucu veya melocan kavurması. Doğanın bize verdiği en güzel otlardan bir tanesi ve şifa kaynağı. Toplaması biraz zahmetli ama tadı gerçekten harika. Efsane bir lezzet. Şimdi hep birlikte tarifimize başlayalım arkadaşlar. Tarifim için 250 gram kadar diken ucu kullanacağım arkadaşlar. Kendim topladım doğadan. Gördüğünüz gibi bitkinin uç kısımları, taze kısımları koparılarak toplanıyor. Şöyle göstereyim size de. Öncelikle diken ucumuzu doğrayarak tarifime başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde belirli bir aralıkta doğrayarak kabıma alacağım. Çoğu kişi yapraklarından ayıklıyor fakat ben yapraklarıyla beraber yapacağım. Yaprakları da çok taze. Hepsini doğradıktan sonra şimdi haşlama işlemine geçiyorum. Tenceremin yarısına kadar suyu koydum. Kaynadı suyumuz arkadaşlar. Diken ucumuzu kaynayan suyun içine bırakıyorum. Kepçemle şöyle hafifçe bastırarak her yere temas etmesini sağlıyorum. Ara ara karıştırarak 10 dakika civarında haşlıyorum. Haşlanmış olan diken uçlarımı yan tarafta soğuk su hazırladım. Ona aktarıyorum arkadaşlar soğuk suyun içine. Daha sonra süzgeçten süzerek suyunu kenara alıyorum. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlamaya başlayabilirim. Tarifimde ben 2 adet soğan kullanacağım. Onları da kuşbaşı şeklinde doğrayarak tavama alacağım. Yine 4-5 adet sarımsak kullanacağım. Onları da ortadan şöyle ikiye bölerek dişe gelecek şekilde doğrayarak hazırlıyorum arkadaşlar. Dondurucumdan çıkardığım kapya biberlerimi de yine kullanacağım tarifimde arkadaşlar. Ama siz taze de kullanabilirsiniz. Benim elimde olduğu için ben dondurucudakini kullanmayı tercih ettim. Onları da bu şekilde kuşbaşı şeklinde ufak ufak doğruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasemde 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar da salçam var. Zeytinyağımı soğanlarımın üzerine ekleyerek kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Soğanımızı çok güzel kavuralım. Çünkü karamelize şekilde olursa çok daha lezzetli oluyor. Ben karamelize oluncaya kadar kavurmayı tercih ediyorum. Soğanım kavruldu çok güzel bir şekilde. Şimdi sarımsakları ilave ediyorum. 1-2 dakika kadar da sarımsaklarla birlikte kavuracağım. Evet, şimdi de kapya biberlerimi ekliyorum. Onlarla birlikte hep beraber kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada tabii ki soğanlarımız çok daha güzel bir şekilde de karamelize oluyorlar. Üzerine lezzeti arttırması açısından 1 çay kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Ve artık diken ucumu ekliyorum. Şimdi hep birlikte kavurmaya devam edeceğim. Şöyle ortasını açarak 1 tatlı kaşığı kadar salçamı da içine ilave ediyorum. Şimdi hep birlikte kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar. 3 dakika kadar bu şekilde kavurduktan sonra şimdi arkadaşlar üzerine tuzumu ekleyeceğim. Şöyle gezdiriyorum tuzumu. 1 dakika kadar daha yine kavurmaya devam edeceğim. Ve ocağımın altını kapatacağım. Tabağıma sunum için aktarıyorum. İşte diken ucu veya melocan kavurmamız hazır. Baharın tadı tabağımıza geldi. Doğallığın en güzel hali.
Böyle sade tarifler gerçekten bir başka oluyor. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.